Örgü Dediğiniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda mozaik tekniği ve tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, modelimi yaparken kartopunun şöyle Gonca isimli bir ipini ve Nako Vals ipi, batik bir ip arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunları kullanarak yaptım. Tığım 3.25 idi. Şimdi sizlere böyle biraz daha belirgin olsun diye Alize Cotton Golden, bakın şöyle iki rengiyle anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. Modelimizden battaniyelerden hırkalara, kırlentlere, çantalara varana kadar dilediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir çanta yapımında, bir kırlent yapımında hepsinde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir halka yapıyorum. Öncelikle halkamın içerisine giriş yapıyorum. Kullandığım tığım yine 3.25 oldu arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çektim ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar bir tane, 4 defa tekrarlıyorum arkadaşlar. Evet, dördüncüyü yaptıktan sonra bu ipimi iyice sıkılaştırıyorum şu şekilde, ortada boşluk kalmaması için. Sonra üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Bakın, hemen bu üst kısmından giriş yapıyorum. Sonra alttaki fazla ipimi alıyorum bu şekilde ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. İkili trabzan şeklinde yapıp yükseldiğiniz zaman ve ip değişikliği yaptığınız zaman bu köşede şeyleri belli olmuyor, yerleri belli olmuyor. Şöyle hemen diğer ipimi alıyorum. Şöyle arasından geçirdim. Bir miktar da bırakıyorum. Aradan götüreceğim arkadaşlarım onları. Sarı ipim, yani normaldeki ipim kalıyor orada. Bu bizimle devam edecek. Şimdi şu şekilde bağladıktan sonra hemen içerisine bakın şöyle giriş yapıyorum ve buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Bu aradaki sık iğnemin üzerine bir tane, bir de bu zincir çektiğim yere arkadaşlar 3 tane sık iğne yapmış oluyorum köşeler ile birlikte. Şöyle kenara çekelim. Bir iki zincir çektim. Tekrar aynı şekilde buradaki sık iğnelerimin arka kısmında olan yerlerden alarak devam ediyorum. Şu fazla ipimi de aradan götüreyim. Sonra bir tane de köşeye bir iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum ve tekrar 1 2, bakın ilk başlangıç yerim burası. Buraya da gelip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen buradan şu şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu arada alttaki ipimi yukarıya doğru getiriyorum ve buradan şöyle alarak buraya bağlıyorum bunu. Ya da şu şekilde yaparsanız daha güzel oluyor. Şöyle aldım. Bununla çekiyorum bu şekilde. Sonra hemen içerisinden giriş yapıyorum bunun. Şöyle tersinden hemen aldım. Buradakilerin yine üzerinden alarak 1 2 3 köşeye de bir tane yapıyorum. Bu şekilde araya 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar
bir tane köşeme yaptım. Sonra bakın şu sık iğnelerimin üzerinden 1 2 3 bir tane köşeye 1 2 düz renk kullanmak istedim ki onunla da hep birlikte görelim nasıl olacak arkadaşlar. Evet, şimdi 3 tane yine 1 2 3 köşeye yine sık iğnemi yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Tekrar devam ediyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar şöyle biraz yükseltelim ve arkasından bakın şöyle giriş yapıyorum. Hemen şuradan buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu köşedeki sık iğnem olmuş oluyor. Sonra diğerlerinin hepsinin üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Herhangi bir ikili trabzan yapmadan buradaki köşelerdeki zincir çekmiştik arkadaşlar. Onların içerisinden giriş yapıyoruz bu şekilde. Ondan dolayı şu zincirleri biraz gevşek çekin. Daha rahat alabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimin içerisi 7. Evet, bütün kenarları bu şekilde çevireceğiz. Son yere geldim, bakın hemen bunun bu tarafından giriş yapıyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıyorum ve geliyorum buradan bu şekilde giriş yapıyorum. Alttan da ipimi aldım yukarıya. Birinciyi çektim, ikinciyi diğer renk ipimle devam ediyorum. Şimdi burada hemen şöyle içerisinden alıyorum, bu defa zincirimin üzerinden değil. Bir tane bunu buraya köşemi yaptıktan sonra araya arkadaşlar şöyle bu ipimiz burada kalacak. Şöyle bakın, bir iki tane sık iğnemi yapıyorum, üzerine bir alıyorum. Şu ikisine arkadaşlar şöyle bakın, bir de yanındakine ikili trabzan yapıyorum, 2 tane. Sonra araya burayı atlıyorum arkadaşlar. Şöyle geçiyorum bu tarafa. 1 2 bu şekilde. Sonra köşeye normal sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine 2 zincir çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bunu da atlayabiliriz. Şöyle buradan bir tanesini kaybetmemiz gerekiyor. Şöyle 2 tane sık iğne yaptım. Üzerine bir aldım. Aşağıya iniyorum. Ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine aynı bakın bu üst kısımlarından, yani arka kısımlarından alarak şöyle sık iğnemi yaptım, 2 tane. Bunu normal içerisine yapıyorum, köşedekine. 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı işlemi devam ettiriyorum.
ip değişikliğini yaptım arkadaşlar bu şekilde. Sonra içerisine giriş yapıyorum bu şekilde ve buradan birinci sık iğnemi yapıyorum buraya. Sonra hemen yanına şöyle iki tane, bir tane daha sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum ve bakın şu alttan giriş yaparak buraya bir, iki tane sık iğne, ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, sonra bir tanesini buraya, bir de köşeye sık iğnemi yapıyorum. İki zincir çektim. Devam ediyorum. Bir buraya, bir de buraya sık iğne yaptım iki tane. Sonra buradan bu şekilde alarak bir, iki sık iğne, iki ikili trabzan, iki sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Şimdi bu rengime geçtim. Hemen şöyle üstünden alıyorum. Bir, sık iğnelerle devam ediyorum arkadaşlarım. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Sonra bu ortadaki ikilinin üzerine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, bir de zincirimin üzerine 5. Evet, 2 zincir çekip tekrar 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki ikiliye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde, hangisi kolayınıza giderse arkadaşlarım o şekilde yapabilirsiniz ikili trabzanlarınızı. Evet, şimdi aynı şekilde devam edelim.
Bakın bu şekilde gelmiş oldu modelimiz. Şimdi devam edelim bununla.